Evet, şu anda Sarıçiçek Yaylası'na geldik. Daha doğrusu gelmeye çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz? Çünkü navigasyonda doğru bir yol yok. Ayrıyeten köy halkına sonra geldik. Köy halkı kendi içinde bölünmüş ve herkes bu yaylaya farklı bir isimle bakıyor, farklı bir gözle bakıyor. Ve herkes farklı bir şey söylüyor. Ve farklı bir konumla bakıyor. Birine göre ana yol, birine göre tali yol. Aslında Sarıçiçek Yaylası buradan ta kuzeyde denize kadar uzanan kocaman bir alan. Yani Sarıçiçek Yaylası Sarıçiçek Yaylası değilmiş. Sarıçiçek bölgeymiş. Ve bu bölgenin içerisinde küçük yaylalar varmış. Biz o yaylalardan birine gidiyoruz. Ve göletler tabii ki. Küçük yaylalar verin. Ama mesela benim haritamda böyle bir yer yok. Selçuk'un haritasında gözüküyor. Yağız'ın haritasında başka bir yer çıkıyor. Evet. Bu yüzden herkes kendi içinde farklı bir konuma gitmeye karar aldı. Şimdi bölünerek konuşabilse anlatır. Ben güveniyorum Yağız'a. Bir şeyler konuşabilse anlatır. Ayı mı o? Nerede? Bana mı bakıyor? Mesela niye bakayım? Böyle saçma espriler yapar mıyım ben? Ayı Bey. Belki kadın. Ayı Hanım. Evet, Sarıçiçek Yaylası'na, göletine, bölgesindeki gölete geldik. Şarkısı var. Sarı çiçek, sordum sarı çiçek. Safranbolu'dan çıkıp Sarıçiçek Yaylası'na geldik. Ama Sarıçiçek Yaylası'na gelmemiz bayağı badireli oldu. Çünkü Sarıçiçek Yaylası diye bir yer yok. Aslında burası Sarıçiçek bir bölgeymiş. Böyle koskocaman bir alanı kapsayan bir yermiş. Sarıçiçek'te de, yani bu bölgede de bir sürü gölet, işte bir sürü yayla varmış. O yüzden burası hakkında bayağı fikir ayrılığına düştü insanlar. Yolla ilgili kafamız çok karıştı. Çünkü yolu epey zor. Haritada çıkmıyor. Köylülere sorduk. Köylüler başka yerler söylediler. Yani 3 farklı köyde 3 farklı kişiye sorduk. Her biri farklı bir yol tarif etti. O yüzden bulmak bizim için epey meşakkatli oldu. En son birimizin haritasında bir yer çıktı. Dedik burayı takip edelim. Yani yukarıya çıkan bütün yolları takip ederek şansa bulduk burayı. Etraf çok güzel. Yani şimdi videolarda da göreceksiniz. Etraf gerçekten çok güzel. O büyük ağaçların oluşturdukları manzara muazzam. Gölet güzel bir gölet. Yani küçük bir gölet ama güzel. Fakat sorun şu ki etraf çok pis. Cidden çok pis. Her yerde ateş yakmışlar. İnanılmaz bir görüntü. Yani yolun ortasında ateş yakmışlar. Böyle iğrenç bir şey olamaz. Yerler pislik içinde, çöpler var. Yani böyle güzel yerleri mahvetmek de zaten üstümüze yok. Burası da ne yazık ki bundan nasibini almış. Yani manzara çok güzel, her şey çok güzel ama dediğim gibi insanlar burayı epey mahvetmişler. Buradan da zannediyorum birkaç tane yürüyüş yolu var. Şimdi o yollardan birine bakacağım. Nereye kadar gidiyor merak ettim. Burası da ikinci bir düzlüğe çıktı. Burada da bir düz arazi var. Tabii göletten uzak. Bir de insanların genelde tuvalet ihtiyacını gidermek için kullandığı bir yer belli ki. Gerçekten çok vahşiyiz ya. Yani doğada tuvaletimizi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Kullandığımız peçeteleri hep ıslak mendilleri etrafa atıyoruz. Acayip yaratıklarız. Burası da böyle düz bir araziye çıktı. Yani burada da kamp yapmak için uygun alanlar var. Hatta yol biraz daha devam ediyor galiba ama gitmeyeceğim. Ses geldi de ona şaşırdım. Çünkü her şey olabilir. Ayılar varmış. Ayı zaten var. Vaşaklar ve yaban kedileri varmış. Ağaçların güzelliğine bakar mısınız ya? Ağaçlar çok güzel. Hani hep yerde ateş yakmayın diyoruz ya. Bakın sebebi çok basit aslında. Zaten yerde ateş yakınca o ateş yakılan bölgede uzunca zaman bitki yetişmiyor ama onun da ötesinde bakın burada bir ateş var. Burada bir ateş var. Ondan sonra şurada, şimdi gideceğiz oraya. Burada bir ateş var. Şurada bir ateş var. Burada bir ateş var. O tarafta bir ateş var. Yani şu küçücük alanda bile en az 5-6 tane büyüklü küçüklü ateş öbeği var. Buna gerçekten gerek yok. O kadar çirkin görünüyor ki yani
Hadi bitkiyi falan önemsemiyor belki bazı insanlar, olabilir. Yani belki nasıl diyeyim, belki bakış açısı o kadar ilerlememiştir. Yani yapacak bir şey yok öyle bir insana ama en azından görsel zevk için buna dikkat edilebilir. Yani kafamı nereye çevirsem büyüklü küçüklü ateş görüyorum. Mesela şurada bile, şu küçücük alanda bile 3 tane ateş yakmışlar. Ya bir önceki ateş yakılan yerde yakılabilir mesela. Neden bu düşünülmüyor? Bu çok mu zor ya? Sinirlendim. Bu arada göleti gösterecektim de gösteremedim. Çünkü ağaçlar o kadar sık ki şu anda bulunduğum yerden gölet gözükmüyor. Yani şöyle bir görüntü var. Gölet şurada kalmış oluyor. Şurası göletin olduğu yer. Şimdi size Yağız'ı neden sevdiğimi söyleyeceğim ve anlayacaksınız. Canım benim bana hamak kurmuş. Ne yapmış? Bana hamak kurmuş. Ne Teşekkür ederim. Bana. Bana mı? Evet. Teşekkür ederim Yağız. Pineyim ben o zaman. Çünkü gözüm kaldı. Hani Yok böyle yok. yemek yerken şey olur ya, böyle Hiçbir şey olmaz. şey yaparsan. Çok da güzel olmuş. Eline de sağlık. İyi kurulmuş. Bir hamakta sallanabilirim. Ah! Çok güzel hamak. Bak ne kadar da güzel yattım hamakta, mutluyum. Pislikleri görüyorum, moralim bozuluyor. Şurada ateş yakmışlar ya. Bu yüzden ne yapman lazım? Ne yapmam lazım? Hamakta yatman lazım. Saçma. Saçma. O kadar da değil. Videoyu kapatırım, görmem. Allah Allah. Allah Allah. Hamak çok güzel bir şey. Eğer hamağınız yoksa kendinize mutlaka bir tane hamak alın. Özellikle Hatta evet, bu hamaktan alabilirsiniz. Yağız söyle indirim kodunu. YD2020. Nasıl sesi gür çıktı onu söylerken. YD2020. Bir daha. YD2020. Ama nereden alacaklar? Tamam mı? Camp and Map'ten. YD2020 diye bir kod var ama nereye giriliyor sonra? Siz YD2020 dediğinizde bütün her yerde geçerli. Söyle hadi. YD2020 yazıp Camp and Map'e gönderin. SMS gibi oldu değil mi? Evet, SMS'de değil, Instagram'dan. DM yoluyla yazıp gönderebilirsiniz. Evet, özel mesajla gönderebilirsiniz. Güzel ama teşekkürler. Ama ben kendime kurdum ha. Hı hı. Yani bilgin olsun diye söylüyorum. Hı. Kıskandın değil mi? Bak sen sandviç yaptım. Aç ağzını. Reçine o. Yo, ne alakası var? İçine değil, maşallah o. Reçine mi yiyeceğim? Hayır, maşallah o. Maşallah mı? Evet. Al bunu cebine koy. Yakarız. Cebime yapışır. Aa, gerçekten Evet. mi? Hadi kalk. Hadi kalk. Kıskanç. Bu Sarıçiçek'teki göletteydik. O göletten çıktık. Eğriova'ya doğru gitmeye çalışıyoruz. Yolları gerçekten çok kötü. İnanılmaz kötü. Yine böyle hani geçen gün çıkamadığımız bir yol vardı ya, ona benzer. Hatta ondan daha berbat bir yola girdik. Dönme şansımız da yoktu. Onun için dönemedik. Sarıçiçek Göleti'nde birisiyle tanıştık. O 7 aydır falan burada kalıyormuş pandemi başladığından beri. Yolu bize o tarif etti. Yani 14x4 bir aracı ve ufak bir karavanı var.
Onunla geçebildiğini söyledi. Dolayısıyla biz de ona güvenerek girdik. Şimdi buradan geçmeye çalışıyoruz. Yerde şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kayalar var ve gerçekten çok engebeli bir hale getirmişler burayı. Kayayı sökmeye çalışıyor şu an. Yanımızda böyle zorlu koşullar için kürek getirmiştik. İyi bari kürek bir işe yaradı. Yani iyi bari dedim ama iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yalnız gerçekten elimde görmüş olduğunuz bu araba her yere girip çıkabildi bugüne kadar. Yani geldiğimiz yolları görseniz bu arabayla oralardan geçtiğimize inanamazsınız. Tabii Selçuk'un arabayı kullanıyor olmasının da çok büyük etkisi var. Ben olsam büyük ihtimalle bu ne ya, bununla mı uğraşacağım, bu yolla mı uğraşacağım deyip dönmüştüm ama Selçuk bu konuda oldukça ısrarcı. Devam. Bir şey. Mert'in oraya kadar serbest. Bugün girdiğimiz o zorlu parkurdan sonra merkeze geldik ve yemek yedik. Çok güzeldi her şey. Yani hayat bize yeniden bahşedilmişti. Ayı bizi yemedi. Evet. O yoldan çıkabildik Selçuk sayesinde. Ki kendisi burada. Fakat daha sonra inanılmaz bir şey oldu ve gittiğimiz yerlerden bir tanesini atladığımızı fark ettik. Bartın'da bir yer. Daha doğrusu şöyle, de orası Bartın'da yazılmış. Bartın'da kimse orayı bilmiyordu. Bizim görüştüğümüz işte nasıl derler, rehber mi? Evet, rehberler. Fikir sorduğumuz kimse bilmiyordu. Biz de orayı Karabük'te zannettik. Herhalde onlar bilmediğine göre. Bir de haritada da gözükmüyor. Ya da haritada Karabük'te mi ne gözüküyor? İnternette bilgi yok. Ya böyle karmaşık bir şey oldu. Zaten gezdiğimiz bir milyon tane yer var. Onların arasından bazıları da karışıyor haliyle. Neyse. Sonra Bartın'a geldik. Karabük'e geldik. Burada da kimse bilmiyor. Ama ilginç bir şekilde bölgeyi adı gibi bilen hiç kimse de bilmiyor. Sonra biri dedi ki orası değil. Oranın adı Uluyayla. Dedik biz Uluyayla'ya gittik. Bitirdik. Neyse sonra ona sor, buna sor, şununla görüş, onu ara, bundan bilgi al derken o yaylanın var olduğu ortaya çıktı. Bir de ilginç bir şekilde biz burada Karabük'te başka bir yere gitmeye çalışmıştık. Hatta size de göstermiştim. Yolu çok kötüydü. Neresiydi orası ya? Sarıçiçek'in arkası Baklabostan, Ardıç'a çıkmaya çalıştık ama çıkamadık. Bu yerde Ardıç'ın devamındaydı, üst tarafındaydı. O yüzden dedik herhalde oraya gidilmiyor. Fakat Karabük'ten yol olduğu gibi Bartın'dan da yol varmış. Yani kıssada neyse biz Bartın'a gidiyoruz. Hayır, Bartın'a gitmiyoruz. Bartın'a geri gidiyoruz. Evet, Bartın'a geri gidiyoruz. Aynen. Neden? Kokurdan yaylasını göreceğiz. Bütün bu badirelerden sonra bir de böyle bir şey gündeme gelince epey gerilmedik de çok güldük ya. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Buraya o dayıyı koyayım. Hani bir tane adam var ya, Fatih İstanbul'u mu fethetmiş ne? Onu anlatıyor. Evet, Fatih evet, bana evet. olamaz dedim Fatih. Şu an saat 11. Normalde bizim bu saatlerde çoktan kamp alanımızı bulmuş. Uyuyorduk şu anda. Evet, ateşin başından yavaş yavaş ayrılarak uyuyor olmamız gerekiyordu ama nasipte böylesi varmış. Yayla unuttuk biz de. Ne yapalım? Neyse hadi görüşürüz bebe. Çok acayip bir ortamdayız. Ardıç Yaylası'na... Bak, bir ses mi geliyor dışarıdan? Ne? Bir ses geliyor. Neyse, Ardıç Yaylası'na gitmek için işte geldik Bartın'a ve bir çılgınlık yapıp gece çıkalım dedik. Çünkü yol iyiye benziyordu. Yaklaşık 27 kilometrelik yolu 1,5 saat vermesi aslında bizi biraz endişelendirmişti. Neyse sonra Allah'tan o yolu sağ salim çıktık. Direkt Ardıç Yaylası'na geldik ve orada kaldık. Bir saniye yaz şurada telefonum. Etrafı göremediğimiz için hareket etmiyoruz. Burada bir iki tane ev değil de böyle bir yetkili insan binası gibi bir şey. Burada durduk. Geceyi geçireceğiz. Çadır falan tabii ki kurmuyoruz. Çünkü şimdiden bile bir sürü ses duyduk. Kurtlar ve kediler olduğunu düşünüyoruz etrafımızda. O yüzden bu geceyi arabada geçireceğiz. Açıkçası biraz yol gergindi zaten gece. Yani yolu çok iyi göremiyoruz. Niye böyle bir şey yaptık gerçekten bilmiyorum. Bir daha yapar mısınız diye sorsanız kesinlikle yapmayız. Yapmayın siz de asla. Bir de şey yaptık. Yağız'ın önerisiyle buraları böyle ön camı, işte yanlarımızı falan kapattık. Bunun sebebi eğer dışarıdan bir hayvan gelirse, çünkü gelebilir merak edip,
işte daha çok merak edip içeriği görmek için böyle camlara abanmasın falandı. Yani ne kadar etkili olur bilmiyoruz tabii. Biz sabahta etrafta neler var neler yok onu göreceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese iyi geceler diliyoruz. Evet, herkese iyi geceler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bence durmadan bakalım biz. Orada durma ya. Yine virajların olmuş. Yok korkma.